Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz renkli çanta yapılışını paylaşacağım. Çok kullanışlı bir çanta oldu. Boyutu da çok ideal oldu. Bence çok büyük de değil. Tam böyle orta boyutta rahatlıkla kullanabileceğimiz bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Renk uyumu da çok beğendim. Biraz tereddüt etmiştim ama bence gayet uyumlu ve güzel oldu. İplerimi videonun başlangıcına bahsediyorum. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Koton içerikli ipler kullandım. İsterseniz pamuk makrame ya da kağıt iplik de kullanabilirsiniz. Ama birebir aynı şekilde olsun istiyorsanız koton iplik kullanmanız yeterli olacaktır. Kahverengi rengimi ana renk tercih ettim. Çünkü askıda da aynı rengi kullandığım için 2 adet kullandım. Onun dışında beyaz rengimden de 2 adet kullandım. Sarı ve yeşil rengimizden ise 1 adet olması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışırsanız. Yan şeritlerimizi de bu şekilde renkli kullandım. Ve bir tane de cep yaparak daha kullanışlı hale getirdim. Astarlama yaptım. Esneme yapmaması için astarlama isteyen bir çanta. Video içerisinde nasıl kestiğimi ve nasıl astarlama yaptığımdan da bahsediyorum. Yine astar konusunda takıldığınız bir nokta olursa bana sorabilirsiniz. Sadece taban kısmına keçe kullandım. Kalın keçe. Sarkma yapmasın. Böyle tok yapıda bir dursun. İstediğim için dilerseniz her bölümde de kalın keçe kullanabilirsiniz. Kalıp gibi güzel bir görüntü elde edeceksinizdir. Şimdi ben sizlerle ekrana sığdığı kadarıyla ölçümü de paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın, ölçtüğümde 35 santim ve tamamıyla yan şerit parçalarında açık halde ölçtüğümde yaklaşık 46-47 santim diyebiliriz. Bunlar da küçük oynamalar olabiliyor. Tabandan şöyle ölçtüğümde ise yaklaşık 27 santim ölçüsünde tamamlamış olduk. İsterseniz yan için uzun bir askı yaparak da yandan kullanım için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Wollen Yarn Natural Cotton ipini tercih ettim. Yapısı gereği çanta kullanımı için uygun bir ip. Çok ince bir ip değil çünkü, o yüzden çanta yaparak değerlendirmek istedim. Toplamda baktığımda 1, 2, 3, 4 tane renkten oluşuyor. Dilerseniz daha farklı renkler veya daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Ben kendime göre bir ayarlama yaptım. Burada ipimden de bahsetmek istiyorum. 100 gram 200 metre uzunluğunda. Videonun sonunda da ne kadar kullandığımdan yine aynı şekilde bahsediyor olacağım. 4 milim tığ kullandım. Eğer eliniz çok bol ise 3,5 numara tığ kullanırsanız daha sıkı tok yapıda bir çanta elde edebilirsiniz. Benim için 4 milim tığ yeterli oldu. Şimdi ben belli bir kısmını tamamlayıp geldim. Sizlerle yeni bir başlangıç yapacağız ama öncelikle bahsetmek istiyorum burada sizlere nasıl başlangıç yaptığımı. Toplamda 131 tane zincir çektim. 131 zincirin üzerine 2 zincir dönüşümle beraber 132 tane sık iğneye ulaştım sıra sonunda. Her bölüm 132 tane sık iğneden oluşuyor. Modelimiz sık iğne şeklinde devam ediyor. Burada 132 tane sık iğne bende kaç santim ölçüsünde hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 69 santim ölçüsünde 132 tane sık iğne. Genişliğimiz ise şu şekilde ölçtüğümüzde 34 santim genişliğinde. Şimdi burada her renk için 16 sıra boyunca gittim. 16, 16, 16, 16, 16 şeklinde. Arada 2 tane kahverengi rengimiz var. Bunun amacı nedir? Üzerine katladığımızda askının devamı olduğu için askıyı buraya diktiğimizde benim ana rengim kahverengi rengi. Askı da kahverengi olacağı için arada bu şekilde 2 tane kahverengimiz var. Diğer renkleri ise farklı kullanmayı tercih ettim. Dediğim gibi kombini tamamıyla isteğe bağlı. Şimdi bu şekilde parçamızı tamamladık. Geldik bakın 16, 16, 16, 16, 16 şeklinde. Sonrasında yan parçamıza geliyor sıra. Yan parçamın da bir tanesini yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada öncelikle 132 bölü 2 yaptığımızda, yani kaç zincir çekerek başlangıç yaptığımızda tam ortasını bulmamız gerekiyor. Tam ortasını bulduktan sonra ben normalde buradaki
16 tane sık iğne, sıra sayısını söylüyorum sizlere. Bu bizim aslında genişliğimiz. Burada ise 14 tane sık iğne var yan yana. 16 yapmayı tercih etmedim. 14 sık iğne yaptım yan şerit parçam için. Öncelikle tam orta kısmını buluyoruz. Daha sonrasında istediğiniz 2 tane renk ile bu şekilde başlangıç yapıp tamamlıyoruz. Hemen burada ölçümü de söylemek istiyorum, genişliğini. Bakın ölçtüğümde 14 santim. Uzunluğu ise şurada katladığımızda bakın buraya eşit gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer parçamıza da eşit gelmesi gerekiyor. En son dikerek sabitlemesini yapacağız. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben çantamın gövde kısmını tamamlayıp geldim. Gövdeden sonra yan parçaları, cepleri ve askısı şeklinde beraber devam ediyor olacağız. Burada model hep aynı şekilde devam ettiği için küçük bir başlangıç yapıp sizlere model anlatımından bahsetmek istiyorum. Ve birkaç sıra devam ettikten sonra renk değişikliği nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum. Önemli olan nokta bunlar çünkü. Şimdi burada çantamızın gövde kısmında aynı uzunlukta çalışmak istiyorsanız benim toplamda 132 tane sık iğne bulunuyor. 132 sık iğne için 131 tane zincir çekiyoruz ve 2 zincir dönüşümüzle beraber sıra sonunda 132 tane sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi çantam 132 tane sık iğneden oluşuyor. Şimdi biz burada küçük bir başlangıç yapalım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum ve burada belirli bir uzunluk boyunca zincir çekiyorum. Tamamıyla göz kararı. Şimdi burada zincirinizi çok sıkı çekerseniz başlangıçtaki zincirinizi ilk sıranız çok sıkı olacaktır ve üstteki sıralarınızda elinizi bol tuttuğunuzda yamulma olacaktır. O yüzden olabildiğince elinizi aynı şekilde tutmanız gerekiyor. Şimdi belli bir miktarda zincir çektikten sonra son zinciri parmağımla tutuyorum. Üzerine 2 tane zincir ve son parmağımla tutmuş olduğum zincir içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincire geldim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne şeklinde sıra sonundaki son zincire kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirime de bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. 2 tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. Sık iğne. Bakın bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda unutmamamız gereken bir püf noktamız var. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğnemi yaptım. Burada bir üst noktaya hemen dönüş yapmıyoruz. Çünkü biz başlangıçta 2 tane zincir çekerek dönüş yapmıştık. Buradaki zincirin içerisinden de bakın şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yaptığımda sıramı tamamlamış oluyorum. Mutlaka başlangıçtaki 2 tane zincir çekerek dönüş sağladığımız noktayı bir tane sık iğne kabul ediyorsak sıra sonunda buradaki zincirin içerisine de batma işlemi yapmadan dönüş sağlamıyoruz. Yoksa eksiltme yaparız ve modelimiz düzgün bir görüntüde devam etmez. 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda son boşluğuma sık iğnemi yaptım ve ikinci zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane daha sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi burada renk değişikliğine gidelim. Devamında birkaç kez de bu rengimize devam edelim istiyorum. Ben toplamda 16 sıra boyunca gittim. Her renk için 16 sıra boyunca gittim. Burada 16 sıra gittiğimizi düşünelim. Benim için yeterli genişlikte oldu. Dilerseniz 16 değil daha fazla ya da daha eksik yapabilirsiniz. Şimdi 16 sıra gittikten sonra ne yapıyorum? İpimi hemen dibinden bir düğümleme yapıyorum.
Bir tık böyle uzun bırakıyoruz bakın ipimizi. Daha sonrasında kesiyorum. Örgümün diğer tarafına döndüm. Şimdi bu 2 tane kesmiş olduğum ipimi şöyle örgümün üstüne yerleştiriyorum ve parmağımla tutmaya çalışıyorum. 1 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın arada ipimin üzerine batma işlemi yaparak ipimi de gizliyorum. Burada dilerseniz belli bir noktaya kadar devam ettirip sonrasında kesebilirsiniz. Daha sonra ip gizlemekle uğraşmamak adına ya da sonuna kadar bakın şöyle benim yaptığım gibi örme işlemi yaparak en son bir temizleme yapabilirsiniz. İpinizde kalıntı oluyorsa. Ve sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi son boşluğuma sık iğnemi yaptım. Sıra sonundaki zincirden de tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bakın gayet güzel oldu. Hem de temiz bir çalışma yapmış olduk. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Buradaki rengimizi de 16 sıra boyunca devam ettirdikten sonra hemen diğer rengimizde aynı şekilde dibinden düğümleme yaparak bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. Daha sonrasında yine 16 sıraya ulaşana kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi hep aynı şekilde devam ediyor. Ben nasıl renk değiştirdiğimden ve nasıl bir püf noktası var ondan bahsetmek istedim. Şimdi parçamızı istediğimiz boyuta ulaştırana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi parçamızı istediğimiz boyutta tamamlayıp geldik. Sırası geldi yan parçamızın başlangıcını yapmaya. Yan parçamızı nasıl başladığımı videonun başlangıcında göstermiştim. Öncelikle parçamın tam orta kısmını buldum. 132'yi 2'ye böldüğümde bende 66 tam orta kısmına geldi. 66. sık iğne boşluğum tam orta kısmına geldi. Daha sonrası bunun sağında 15 tane, solunda 15 tane ilmek belirliyoruz. Buradaki ilmeği istediğiniz herhangi bir tarafa dahil edebilirsiniz. Burada yine 2 renk yapacağız. Ben diğer tarafta yeşil ve sarı kombinleme yapmıştım kenar kısmında. Buradaki son rengim yeşil olduğu için sarı ve beyaz rengini tercih ettim. Beyaz ile beraber başlangıç yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve boşluktan tığımı geçirdim. Bir yandan bu ipimi de tutuyorum. Arada gizleme yapalım diye ipimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Devam ettim. Yandaki boşluktayım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. Bir tane sık iğne şeklinde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi 14. sık iğnem için ipimi çektim fakat sık iğnemi yapmıyorum. Çünkü burada diğer rengimizin geçişini yapmamız gerekiyor. Düzgün bir renk geçişi yapabilmek adına. Hemen dibinden şöyle diğer rengimi düğümleme yapıyorum ve diğer ipimi de bir tık fazla bırakıyorum ki gizleyebilmek adına. Şimdi diğer renkteki ipimi şöyle parmağıma aldım ve çekerek sık iğnemi tamamladım ve diğer rengimizin başlangıcını yapmış olduk. Şimdi beyaz rengimi burada bırakıyorum arkada. Çünkü dönüş yaptığımızda buradan tekrardan devam edeceğiz. O yüzden altta yürütmemize gerek yok diye düşünüyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Ve bu şekilde bakın 14. sık iğneye kadar devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. sık iğnemi yaptım. Ve bakın bu şekilde
başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Parçam büyük olduğu için video çekerken bir tık zorluyor beni. Örgümüzün arka tarafına döndüğümüzde 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim, bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim, bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 14. sık iğneye kadar devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde başlangıç yapmış olduğumuz parçalarda eksiltme ya da arttırma yapmamak adına sayarak devam edersek, çünkü ben de o şekilde yaptım. Bir tık yamuluyor gibi hissettim. Baktım ki hani eksiltme ya da arttırma mı yapıyorum. O yüzden sayarak başlangıcımı yaptım. Belli bir süre sonra düz bir şekilde devam ediyorsunuz zaten. Şimdi bakın burada 13 ve 14. sık iğneme geldiğimde ipimi çekmeden bıraktım. Şimdi buradaki diğer rengimi bıraktım. Bu ipimi elime aldım. Hangi yönde kalıyorsa orada kalsın, sıkıntı değil. Şu an bakın bu sarı rengimiz örgümüzün ön tarafında. İlmeğimiz, buradaki ilmeğimiz bol olmaması adına şöyle sarı renkteki ipimi de tutuyorum ki şuradaki ilmeğim bol olmasın. Beyaz renkteki ipime geçişimi yaptım son 14. sık iğnemi yaparak. Devamında hemen yandaki boşluktayım. Bir tane sık iğne, yandaki boşluktayım, bir tane sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son 14. sık iğnemi de yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüş yapıyorum. Şöyle döndüm. Ve burada 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. Bir tane sık iğne şeklinde 14. sık iğnemize kadar devam edelim hemen. Şimdi 14. sık iğnemi çekmeden ilmeğimi bu şekilde bıraktım. Bir yandan da beyaz renkteki ipimi çekip sıkı tutuyorum. Daha sonra diğer renkteki ipimi içerisinden çekerek sık iğnemi yapıp 14. sık iğnemi beyaz renkte tamamlamış oldum. Şimdi diğer rengimizle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak sıra sonundaki son boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak 14. sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Hemen örgümün diğer tarafına döndüm. Yine aynı renk ile devam edeceğiz. 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde 14. sık iğnemize kadar devam ediyoruz. 14. sık iğneme geldiğimde bakın ipimi bu şekilde bıraktım. Arkadan çekiyorum. Sıkılaştırdıktan sonra diğer renkteki ipimi içerisinden çekerek 14. sık iğnemi yaparak tamamlıyorum. Sarı renkteki ipim arkada kaldı. Arkada bırakıyorum onu ve devamında hemen yandaki boşluktan sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Burada önemli olan nokta geçiş noktasıydı. O yüzden geçiş noktasını yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Ve bakın bu şekilde geçişlerimiz de gayet güzel gözüküyor. Mutlaka 14. sık iğnemizde diğer renk geçişini yapmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde başlangıçta bahsettiğim gibi yan şerit parçamızın, yani şuradaki parçamıza eşit gelecek şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi eşit uzunluğa ulaşana kadar tamamladım. Bakın buradaki kenarı da diğer kenar kısmını da tamamlayıp geldim. Şimdi bu kenar kısımlarına cep yapmayı düşünüyorum. Onu da başlayalım. En son bir bütün haline beraber getirelim istiyorum. Şöyle bir kenara aldığımda yine ana rengim olan, yani bu gövde kısmında askı için kullanmış olduğum renk ile cep yapmayı düşünüyorum. Kahverengi renkteki ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürüp bir tane zincir çektim. Şimdi burada toplamda 2 bölüm 28 tane sık iğneden oluşuyordu. Ben şu anda 22 tane sık iğne ile başlangıç yapacağım. Bunun için 21 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 21 tane zincir çektikten sonra 21. zinciri parmağımla tuttum. Üzerine 2 tane daha zincir çektim ve 21. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım.
Yandaki zincire geldim. İpimi çekiyorum. Sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirime bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım ve saydığımda 22 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. İkinci sıra için 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Sık iğne yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son boşluğuma gelip bir tane sık iğnemi yapınca burada dönüşümüzü sağlamıyoruz. Sıra sonundaki zincirin içerisinden de, hani 2 tane zincir çekerek başlangıç yapmıştık ya, zincir içerisinden de tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum ve saydığımda yine 22 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa gelip bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Hep aynı şekilde devam ediyor. Daha önce nasıl başlangıç yaptığımı da bahsetmiştim. Hep sayımızın aynı, eşit bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Şimdi burası için başlangıç yaptık. Bakın bence yeterli ölçüde oldu. Siz tabi farklı sayılarda başlangıç yapıyorsanız kenar kısımlarda boşluk kalacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Buradaki cep uzunluğu tamamıyla tercih meselesi. Belirli bir uzunluğa ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi cebi tamamlayıp geldim. Toplamda 26 sıra boyunca gittim. Benim için yeterli uzunlukta olmuş oldu. Bakın dikeceğim noktaya bu şekilde yerleştirmesini yaptım. Hem sağda hem solda eşit bir boşluk bırakmaya çalışıyoruz. Alttan da saydığımda 2, 4, 6, 8 tane sık iğneyi atlıyorum ve yerleştirdim. Şimdi buradan bakın şöyle tamamıyla yerleştirdikten sonra, dikeceğim noktayı belirledikten sonra şöyle başlangıcımızı yapıyoruz. Ve içerisine astarlama yapacağımız için düz bir dikiş yapıyoruz. Burada sabitleme yapıyoruz. Burada başladım. Diğer kenara kadar bakın böyle devam edip buradaki noktamıza kadar dikelim. Diğer cebi de aynı şekilde dikip geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 2 tane cebin dikme işlemi tamamlayıp geldikten sonra ortasına keçe dikimini yaptım. Bakın taban kısmına ben keçeyi aradığımda bulamadığım için sadece tabana yerleştirdim. Aslında başlangıçta her tarafına yerleştirmek istiyordum. Böyle kalıp gibi bir duruş olsun istediğim için. Ama açık renkte keçe bulamadığım için, elimde de bu kadar kaldığı için sadece taban kısmına yerleştirdim. Sonucu beraber göreceğiz nasıl oluyor. Eğer hoşunuza giderse duruşu sadece siz de tabana yerleştirme yapabilirsiniz. Taban kısmını kestim ölçüsüne göre. Daha sonrasında buraya iğne ile dikerek sabitledim. Bu kadar. Astarı dikip geldim. Astarı sabitlemeden önce askı sabitlemesini de beraber yapalım istiyorum. Askı da aynı şekilde sık iğnelerden oluştuğu için askıyı da örüp geldim. Çünkü farklı hiçbir işlem yapmadım. Burada 93 tane zincir çektim. Dönüşümle beraber 94 tane sık iğneden oluşuyor askımız. Askının uzunluğu tamamıyla tercih meselesi. Daha uzun bir askı çalışmak isterseniz daha fazla zincir çekerek boyutunu uzatabilirsiniz. Şimdi burada şöyle parçamı düzelttim. Hemen ipimi elime alacağım. Şimdi askıyı nasıl sabitliyoruz? Şu şekilde tuttuğumda bakın bir tık örgümüzün üstüne gelmesi gerekiyor askının. Aynı şekilde diğer tarafta da eşit bir uzunluk ayarlamamız gerekiyor ve kahverengi noktaya dikiyorum. Yani bu rengin devamında olan noktaya tutuyorum elimle şu anda ve şöyle alt kısımdan başlangıcımızı yapalım. Askıyı buraya güzel sağlam bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Çünkü askı önemli biliyorsunuz ki. Şimdi yana doğru devam ettikten sonra üste doğru şöyle yamulmasın.
Üste doğru bir çıkış yapıyorum. Üste doğru çıkış yaptıktan sonra yine yana doğru şöyle ve şuradaki boşlukta bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Hiç de belli olmuyor zaten dikiş yaptığımız nokta. O yüzden rahatlıkla dikebiliyorsunuz. Böyle devam ediyorum başlangıç noktama kadar. Şimdi başlangıç noktama geldiğimde örgümü iç kısmını dönüyorum. En son astarlama yapacağımız için bu içte kalan iplerimizi de temizlemiş olacağız. Şöyle herhangi bir noktadan iğnemi geçirdim. Ve burada düğümleme yapıyorum. Ve ipimi kestim. Bakın bu şekilde askının bir tarafını sabitlemiş olduk. Şimdi diğer tarafı için burada tahmini kaç sık iğne içeriye girmişim eşit olabilmesi adına 2, 4, 6, 8. Şimdi diğer şöyle karşılık gelen noktada tutuyorum. 8 tane olacak. 2, 4, 6, 8. Şöyle yerleştirdim. Bu sefer şöyle üstten başlıyorum. Ve sabitliyorum. Buraya aynı şekilde dikerek sıkı bir şekilde, sağlam bir şekilde sabitliyorum. Daha sonra diğer askımı da sabitleyip geliyorum. Astarı nasıl kestiğimi ve nasıl dikme işlemi yapacağımdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi askılarını size bahsettiğim gibi sabitlemesini tamamlayıp geldikten sonra astardan astar kesimini ve dikimini nasıl yaptım kısaca bahsetmek istiyorum. Şu an ipleri üzerinde lütfen takılmayalım buna. Öncelikle açık haliyle şöyle göstermek istiyorum. Bu örgümüzün açık hali, yani uzun parçamızın ölçüsünü alıyoruz öncelikle. Uzun bir parça kesiyoruz ve dikiyoruz. Bakın şurada uzun bir tane parçam var. Bir bütün halinde tabanı ayırmadım. Bir bütün halinde dümdüz bir parçam var. 2 tane cep diktim. Ben daha da kullanışlı olması açısından kenarlarını kıvırıp dikme işlemini yaptım makinede. Daha sonra buradaki parçamızı hallettikten sonra yan parçalarımızı, bakın şuradaki yan parçalarımızın açıklığı kadar, ölçüsü kadar kesim yaptım ve burada alt kısmına sabitlemesini yaptım. Şöyle tam eşit gelecek şekilde. Öncelikle büyük parçamızdan sonra küçük parçamızı yapıyoruz ve tüm çantaya diktikten sonra astarımızı tamamladıktan sonra çantamızı artık birleştirme işlemine geçeceğiz. Burada bu kısma kadar makinede dikiyoruz. Daha sonrasında çantaya elimizde dikerek sabitleme yapıyoruz. Şimdi ben astarımı sabitleyip geliyorum. Sizlere bahsettiğim gibi astarın sabitleme işlemini tamamladım. Geldim. Gayet güzel oldu. Şimdi bu şekilde astarımızı sabitledikten sonra artık çantamızın birleştirmesine geliyor sıra. Her kenardan dikerek sabitleme yapacağız. Bir kenar beraber yapalım istiyorum. Başlangıcımızı da beraber yapalım. Hemen şöyle ipimi geçirdim. Karşılık gelen boşluktan da iğnemi geçiriyorum. Burada istediğiniz herhangi bir renk ile dikme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben burada açık renk olduğu için açık renk tercih ettim. Gövde kısmında hangi renk var ise onunla dikmeyi düşünüyorum. Mesela burada yeşille dikmeyi düşünüyorum. Yani kendiniz rengi göre burada yine açık renk ile, sarıyla değil krem rengiyle, beyaz renk ile dikmeyi düşünüyorum. Burada tamamen tercih meselesi. Koyu renkler açık renkin üzerinde çok fazla kendini gösterdiği için o yüzden çok koyu renk ile dikmeyi düşünmüyorum. Şimdi bakın bu şekilde karşılıklı birleştirme yapıyoruz. Ekstra bir şey yok. Dümdüz dikerek buradaki noktaya kadar gidiyorum ve diğer 4 kenarı da aynı şekilde dikip geliyorum hemen.
Şimdi çantamı sizlere bahsettiğim gibi dört kenarının dikme işlemini tamamladım, geldim. Gayet güzel ve kullanışlı bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Ne kadar ip kullandım? Kahverengi rengimden 2 yumak ve beyaz rengimden 2 adet kullandım. Diğer renklerden ise 1 adet almanız yeterli olacaktır. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışmak istiyorsanız bence gayet kullanışlı ve büyük bir çanta çalışmış olduk. Ekran şu anda tamamı sığmıyor. Ben sizlere ölçümü de söylemek istiyorum. Bakın, sadece şöyle açık haliyle yan parçalarım dahil ölçtüğümde 46 santim, tabandan üste kadar ölçtüğümde ise 27 santim ölçüsünde bir çanta yapmış olduk. Bence çok güzel oldu. Nasıl durduğunu ve ayrıntı fotoğraflarını da Instagram adresimde paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.